Sıranın sonundayız. Buradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Ve içine hemen tığ üstüsüz bir tane trabzan yapıyoruz. İkincisini yapıyoruz. Üçüncüsünü yaptığımız yere 3 zincir çekiyoruz. Ve içine bir trabzan, bir tane daha yapıyoruz. Böylece baştaki zincirle beraber 3 tane oluyor. Araya 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 sayıp dördüncüye batıyoruz ve aynı deliğin içine 3 tane toplamda trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sayıyoruz. 1 2 3 dördüncüye 3 trabzan. Bu şekilde. Bunu da bu ortaya kadar örelim. Devamını yapalım. Ortaya da 2 zincirimizi buradan kenardan çekerek 3 tane trabzan yapıyoruz. Üç zincirimizi çekiyoruz. Yine 3 trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 bırakıp beşincinin tepesine trabzanımızı yapıyoruz. İçine 2 tane daha yapıyoruz. 3 tane oluyor. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Dördüncünün içine trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bu sıranın da sonuna kadar gelelim. Tekrardan beraber devam edelim. Sıranın sonundakine bir daha trabzanımızı yapıyoruz. Aynı yere 3 tane. Burada bir zincir çekerek dönüyoruz. Buraları yavaş gösteriyorum ki iyice anlayın diye, karışmasın kafanız diye. Sık iğne yapıyoruz hemen ilkine, ikincisine, üçüncüsüne ve ortaya bir tane böyle sık iğne, bir tane de bu şekilde 3 zincir çekiyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine trabzanımızı yapıyoruz. Her tepeye bir tane yapıyoruz. Aralara da birer tane yapıyoruz. Bu şekilde. Aralara bir tane ve tepelere de birer tane. Bunu ortaya kadar örelim. Ortadayız. Şimdi burada 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. 2 zincir çekiyor, pardon, 3 zincir çekiyoruz. 4 tane daha yapıyoruz. 2 3 4. Hemen bu yandaki tepeye trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane yan yana tepelere ve ortadaki boşluğa. Bu şekilde
Bu sırayı da sonuna kadar örelim. Sıranın sonuna yaklaştık. Son 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Bu şekilde sık iğnemizi hemen yapıyoruz. 2, üçüncü sık iğnenin üstüne 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir yanındakine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Bir sonrakine trabzan yapıyoruz. Bir zincir, araya bir tane boş bırakıyoruz. Bir diğerine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da ortaya kadar örelim. Orada devam edelim. Ortaya geldik. Bir zincir çekiyoruz. Sonuncu trabzanın üstüne de trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ortaya bir trabzan. 3 zincir çekiyoruz. Bir trabzan. Araya bir zincir çekiyoruz. Bu tepeye hemen bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. İkinciye trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk, bir diğerine. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar örelim. Sonuna geldik sıranın. Bir zincir çekiyoruz. Sonuncu trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Şimdi bunun tepesine hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındaki zincirin içine de bir tane yapıyoruz. Bir kanatına. Yandakinin de içine bir tane yapıyoruz. Bu şekilde. İpim dolandı, pardon. Buraya da bir sık iğne yaptık. Şimdi buraya 4 zincir çekiyoruz. 3, 4. Şimdi ortaya bir tane trabzan yapıyoruz. Bir tane tepeye yapıyoruz. Bir tane ortaya yapıyoruz. Bir tane tepeye yapıyoruz. Bir ortaya bir tepeye yaparak şu orta kısma kadar gelelim. Ortaya yine geldik. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan yapacağız. 2, 3, yine 3 zincir, 3 trabzan, 2, 3 ve hemen tepeye bir trabzan, ortaya bir trabzan, tepeye, ortaya trabzan. Bu şekilde bu sıranın da dibine kadar örelim. Sıranın sonuna geldik. Trabzanımızı yaptık. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bir anda dedim yanlış mı yaptım. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Hemen içine sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Üçüncü yaptığımız yerde 4 zincir çekiyoruz. Ve burada bir boş bırakıyoruz. Bir diğerine tığ üstüyle bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Diğerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Diğerine trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde ortaya kadar yine örelim. Yine ortadayız. Bir zincirimi çektim. Ortaya bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkinci trabzanın tepesine yeniden trabzan yapıyorum. Bir boş bırakıyoruz. Birini örüyoruz. Bu şekilde. Bu sırayı da ucuna kadar örelim. Burada son trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ilk parçamızı bitiriyoruz, kesiyoruz. İlk parçamız bitti. İlk parçamız bu şekilde görünüyor. Bir ölçelim. Bel kısmı 42 santim. Şimdi bu kenarlar, burası da beli. Burayla kaç santim olduğunu şimdilik söyleyeyim. Püsküllerle bu daha da uzayacak. 31 santim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes bedenine göre yapmak ister. Kendi bedenimize nasıl uyarlarız derseniz, bu ördüğüm 38-40 bedene kadar olur. Daha küçük örmek isteyenler bu aynı şekilde hiç sayısını, hiçbir şeyini eksiltmeden aynı örsün. Fakat tığısını kalın tutmasın. Daha ince bir tığ ile örsün. Ve ipini de biraz daha ince tutabilir. Daha büyük örmek isteyenler nasıl yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Şu ortada başladığımız yer var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüğümüz. Artışlarınızı buralardan yapabilirsiniz. 6 değil de 8 ya da 10, yani ikişer sıra hep bırakın ki buradaki sıralarda zorluk çekersiniz. Denk düşmez sayıları. Çifter sıra yapın hep. Ben 6 yaptım. Siz 8, 10, 12, yani onu size bırakıyorum. Yani bedeninize göre buradan bir de buradan. Burada mesela 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Burayı da 6, 8, 10. Yani bedeniniz neyse ona göre buradan hesaplayarak genişletin. Ve mesela size şimdi şu sadece ortasının ölçümünü vereyim. 6 tane de 6 sırada benim 18 santim çıktı. Sizler de buna göre hesaplayın. Siz ördüğünüzde 6 sıra kaç santim çıkıyor diye. Ona göre bütün komple hesabı yaparak bedeninize göre siz de örebilirsiniz. Bir de şimdi ikinci parçayı da örelim. İkinci parçanın şu kısmına geldiğimizde göstereyim. Şu kısmına gelene kadar örelim. Ben de oraya kadar öreceğim. Ondan sonra bu kenarlardan birleştirme yapacağız. İki parçayı birbirine birleştireceğiz. O kısımda tekrardan beraber iki parçayı birleştirmek üzere buluşalım. Arkadaşlar, ekleme sırasına geldim. Böyle göstereyim. Şuradan üçüncü kutucuğu da ördüm. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü de hep birlikte ekleyeceğiz. Diğer parçamı alıyorum. İlk parçam önümde. Şimdi bunları birbirine bağlamaya başlayacağız. Eklemeye başlayacağız. 3 zincir çektim. Bunun ilk tepesini şuraya göstereyim.
Şöyle göstereyim. Şuraya takacağız. Bu şekilde ilk yerimi bağlıyorum. Hemen 2 tane buraya trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı zaten biliyorsunuz nasıl ilerlediğini. Şimdi şurada ne yaptığımı bir göstermek istiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi ilk birleşmeyi en uçta yaptık. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sırayı diğer uca kadar örelim. Diğer taraftaki birleştirmeyi beraber yapalım. Diğer uca geldim. Şimdi hemen eteğimi alıyorum. Diğer uç kısmını bu şekilde birbirine bağlıyorum. Birleştiriyorum. Ve ördüğüm kısmı arkasını çeviriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 2 3. sık iğnemi de yapıyorum. Boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de bu şekilde yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi yönlerini şaşırmayalım. Buradan birleştirdik. Kontrol edelim. Şimdi şuradaki çıkıntıya. Bir dakika. Ters dönmüş. Şu şekilde önümüze alıyoruz. Şurayı bağladık birbirine. Şimdi şu çıkıntıya hemen 3 zincir çekip bunun içine girerek burayı da bağlıyoruz. Ve buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. İkinci bağlamamızı da aynı yerde yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Ortaya bir tane trabzan yapıyoruz. Pardon, zincir çekmiyoruz. Kafam karıştı. Zincirsiz ortaya bir tane trabzan yapıyoruz. Birer tane trabzanlarda bu tepelere yapıyoruz. Diğer trabzan tepelerine. Bir ortaya 3 tane trabzan tepelerine birer tane. Bu sırayı ortaya kadar gelelim. Şimdi elinizde eteği sağa sola çevirip bakmakta zorlanırsınız. Ben size yine orta yerde ne yaptığımızı yine göstereyim. Bu üçgen tepesine 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzan ve diğer trabzanların üstüne de trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda yeniden görüşelim. Şimdi sıranın sonunda bu şekilde sıranın sonuna geldim. Boşluğa bir tane trabzanımı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk bağladığımız yer, ikinciyi bu zincir boşluğuna bağlayacağız. Bu şekilde bağlıyoruz. Geri dönüyoruz. Çeviriyoruz. Hemen dibine bir sık iğne yapıyoruz. Yanına da bir tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncüye de sık iğneyi yaptığımız yerde 3 zincir çekiyoruz. Ve burada bir bağlama daha yapacağız. Karşı tarafın çıkıntısı olan yer. Hemen bunun da içine
üçüncü bağlamamızı yapıyoruz. Ve tığ üstü alıp hemen o zincirin battığımız yerin içine 2 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3, dördüncüye yeniden 3 tane 3 tane trabzanı aynı yere yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Buraya 3 tane sık iğne, pardon, 3 tane trabzan yeniden yapıyoruz. Şimdi bir bakalım nasıl bir birleştirme yaptık. Şöyle göstereyim. Daha iyi anlaşılır olsun. Şimdi şu şekilde bir görüntümüz olacak. Bu şekilde devam edelim. Orta yere buluşalım. Orada yeniden size göstereyim. Sıranın ortasına geldim. 2 zincirimi çektim. Ortaya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 3. Tekrardan 3 trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. 1 2 3. Dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Diğer 2 trabzanı daha yapıyoruz. 2 zincir çekip 2 3 4. Yeniden 3 tane trabzanı aynı yere yapıyoruz. Bu şekilde. Sıranın sonuna gelelim. Orada yine göstereyim. Şimdi yine sıranın sonuna geldik. Burada yine bir zincir çekiyorum. Şu çıkıntıya hemen içinden geçirerek burada da üçüncü bağlamamızı yapıyoruz. Böyle hemen çeviriyoruz. Dibine sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındakine yapıyoruz. Bir sonrakine bunu bu şekilde yapıyoruz. Bir tane, şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. Şimdi hemen yine ilk gördüğümüz bu çıkıntıya böyle geçirerek buradaki bağlamamızı da yapıyoruz. Tığ üstü alıyoruz. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. Trabzan tepelerine aynı trabzanlarımızı 3 tane buraya yaptık. Bir tane boşluğa yaptık. Bütün trabzanların üstüne birer trabzan, birer tane de boşluklara. Bu sırada ortaya kadar bu şekilde ilerleyecek. Ortada ben size yeniden göstereceğim. Şimdi devam etmeden önce yeniden bir bakalım nasıl bir birleştirme yaptık. Nasıl bir görüntü veriyor. Şimdiki birleştirmemizdeki görüntü de böyle olacak.